Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü tarifimde sizlere çok güzel bir pastane poğaçası tarifi hazırladım. Bu poğaçamız hem görünümü hem de lezzetiyle pastanedekilerle aynı güzellikte oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen yapımına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Ben bugün poğaçamı yıllardır mutfakta kullanılan Vita yağıyla yapacağım. Bu yağı da denemek için bu tarifi çekmek istedim. Videonun sonunda da size yağ hakkındaki görüşlerimi de aktaracağım. Burada toplamda 4,5 su bardağı kadar unum var. Bu poğaçanın yapımında unumuzu mutlaka eleyerek kullanalım. Ben poğaçamı direkt tezgahımın üzerinde hamurunu yoğurarak yapacağım için unumu da tezgahın üzerine direkt eledim. Sizler dilerseniz bu aşamada bir kapta kullanabilirsiniz. Şöyle elemiş olduğum unun ortasını çukur hale getiriyorum ve sırasıyla da malzemeleri ekleyerek poğaça hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Burada toplamda 250 gram kadar Vita yağı var. Sizler Vita yağıyla yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Şöyle üzerine yarım su bardağı kadar soğuk su döküyorum ve ardından bir pakette instant kuru maya ilave ediyorum. Bu arada poğaçanın içerisine döktüğünüz su mutlaka soğuk olsun. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Mayayı da ekledikten sonra 1 yemek kaşığı kadar da toz şekeri ekliyorum ve sonrasında 2 tane yumurtanın bir tane sarısını üzeri için ayırıyorum kenara. Kalan kısmını da yine poğaça hamurumun içerisine ekliyorum. Bu poğaçada tuzu en son aşamada ekleyeceğiz. Direkt mayanın üzerine tuzu eklerseniz mayanın aktifleşmesine engel olur ve poğaçalarınız da güzelce kabarmaz. Şöyle bir çatal yardımıyla kenarlarından da ara ara unu içerisine dahil ederek hamurumu karıştırarak yoğurma işlemine başladım. Videoda da gördüğünüz gibi kenar kısımlarından unu içeri doğru alarak güzelce tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Artık poğaçamızın hamuru koyu bir kıvam elde etmeye başladı ve bu aşamada da çatalımı kenara bırakarak yoğurma işlemine elimle devam edeceğim. En son olarak da 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzu hamurun kenar kısımlarına koydum ve elimle yoğurmaya devam ettim. Bu hamuru çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Zaten yağlı bir hamur olduğu için hemencik kolaylıkla toparlanacak. Şöyle çekiştire çekiştire tüm yağın tüm una da nüfuz etmesini sağlıyorum ve bu şekilde toparladıktan sonra da hemen bezelere ayırıyorum. Bu poğaça hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için uzun süre yoğurmaya gelmez. Bu yüzden fazla yoğurarak yağını dışarı vermesine izin vermeyin. Şimdi bu şekilde hazırladım ve kıvamını size göstermek istiyorum. Elle yapışmayan yumuşak kıvamlı bir poğaça hamurumuz oldu. Pastane poğaçamın hamurunu şimdi bezelere ayırıyorum. İlk aşamada gelişigüzel olarak kestim ve sonrasında da bir mutfak tartısı kullanarak 70 gramlık bezelere ayırdım. Eğer evinizde mutfak tartısı yoksa her birini yaklaşık küçük bir mandalina boyutlarında hazırlamanız yeterli olacaktır. Ve bezeleri hazırlarken de şöyle pürüzsüz kıvamda yapmaya dikkat edelim. Ben toplamda 14 tane beze hazırladım ve kenarda 10 dakika kadar da dinlendiriyorum. Ben bugün poğaçalarımı kaşar peynirli olarak hazırlayacağım. Sizler de dilediğiniz iç malzemesiyle bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şöyle birinci bezemi tezgaha aldım ve orta kısmını sadece çukur hale getirdim. Sonrasında da bu uç kısmına çok bastırmadan sadece köşelerine bastırarak poğaçama son şeklini veriyorum. Şöyle bir tane daha yakından yaparak size göstermek istiyorum. Orta kısmına sadece bastıralım. Kenarları böyle bombeli kalsın. Orta kısmına dilediğiniz iç malzemesini koyduktan sonra yukarıdan katlayalım ve sonrasında tekrar uç kısımlarının çok şeklini bozmadan üst kısmı elimizle böyle kenar kısmıyla düzeltelim ve yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine poğaçalarımızı yerleştirelim.
Evet, tüm poğaçaları bu şekilde hazırladıktan sonra kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarısını süreceğiz. Ama öncesinde böyle bu uç kısımlarını dudak şekli gibi görünmesi için tekrar parmak ucumla bastırdım. Ben kenara ayırdığım yumurta sarısının içerisine çay kaşığı ucuyla da pekmez ekledim. Yumurta sarısı içerisine eklediğimiz pekmez sayesinde de poğaçalarımızın üzeri nar gibi kızarmış oluyor. Bu poğaçanın pişirme işlemi de bir diğer poğaçalara göre biraz farklı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde mayalandırmadık, bekletmedik. Direkt şekil verip üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra şöyle bir çatalla da çizikler atıyorum. Bu arada fırınımı da 50 derecede açtım ve 10 dakika boyunca ısıttım. 50 derecede ilk olarak ısınmış fırında poğaçalarımı yavaş yavaş bu şekilde mayalandırıyorum. 50 derece fırında 15 dakika kadar mayalandırdıktan sonra fırının derecesini 180 dereceye getirdim ve üzeri altı kızarıncaya kadar pişirmeye devam ettim. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 35 dakikada poğaçalarımın üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre poğaçalarınızı kontrollü olarak pişirin. Bu arada vita yağı hakkındaki düşüncelerimi de sizinle paylaşmak isterim. Ben ilk kez bu poğaçada kullandım ama vita yağının kendine has bu kokusunu, aromasını açıkçası beğenmedim. Benim kanalımda daha önce bu poğaçayı tereyağıyla yaptığım tarif de var. Onunla birebir aynı güzellikte oldu. Ama dediğim gibi vita yağının o aroması bana pek hoş gelmedi açıkçası. Sizler de eğer o tada ve lezzete alışkınsanız vita yağıyla yapabilirsiniz. Ama sevmiyorsanız dediğim gibi tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Evet, böylece bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.